Sigmund Freud, endişe, engelleme ve semptom üzerine bazı açıklamalar. Patolojik olayları tarif ederken arada fazla fark olmamasına rağmen engelleme ve semptomu birbirinden ayırabilmek için kelime haznemize başvurmamız gereklidir. Sadece engelleme ile değil, semptomlara da yer veren olaylarla karşı karşıya kaldığımızdan ikisi arasındaki farkı ortaya koymaya çalışmak pek değersiz sayılmaz. İki kavram da aynı kökten gelmektedir. Engelleme patolojik bir durumla değil, doğrudan doğruya bir faaliyetle ilgilidir. Bir faaliyetin normal sınırlanışı ya da daha düşük bir seviyeye indirilişi onun engellenmesi olarak ifade edilebilir. Öte yandan hastalıklı bir duruma işaret ederken semptomdan bahsetmemiz gerekir. Bu sebeple engelleme semptom olarak da kabul edilebilir. Ağız alışkanlığıyla faaliyetin kısılması halinde engellemeden faaliyetin olağanüstü bir değişikliğe uğraması halinde de semptomdan söz ederiz. Çoğunlukla patolojik hareketin olumlu ya da olumsuz yönüne ağırlık verilmesi veya sonucun semptom ya da engelleme olarak kabul edilmesi arzuya bağlı görünmektedir. Fakat sonuca varmayacak bir yoldan meselenin halline gidildiği için bu yönden incelemek faydasız olur. Engelleme tarif açısından semptomla benzeştiğine göre bizi bozuklukları sinirsel etkilenmeler şeklinde ortaya çıkan çeşitli ego faaliyetlerinin incelenmesi fikrine götüren kestirme bir yol olabilir. Bu mukayeseli inceleme için şu aşağıdakilerden faydalanabiliriz. Cinsi faaliyetler, yemek, hareket ve iş. A. Cinsi faaliyetler. Çoğu basit bir engelleme özelliği taşıyan çeşitli rahatsızlıklara konu olabilir. Bunlar ruhi iktidarsızlık olarak gruplandırılırlar. Cinsi hareket her biri bir rahatsızlığa yol açabilecek birçok karışık davranışları gerektirir. Erkeklerde engellemenin görüldüğü başlıca durumlar şunlardır. Hareketin başlangıcında libidonun karşı koyması, fiziki hazırlanma eksikliği, hareketin kısaltılması, hareketin tabii olarak en yüksek noktaya varmadan durdurulması, ruhi etkilenme yokluğu. Diğer rahatsızlıklar ise ters ve fetişist bir nitelik gösteren özel durumlarla ilgili cinsi faaliyetlerden doğmaktadır. Bu arada engelleme ve endişe arasındaki ilişkiye de değinmemiz gerekir. Faaliyetin devamı ileride endişeye yol açacağından çoğunlukla engelleme yoluyla terk edilmektedir. Kadınlarda cinsi ilişki korkusuna sık rastlanır. Bunu da isteri ve nefretin savunma semptomuyla aynı sınıflamaya tabi tutabiliriz. Bu sonuncusu pasif bir tecrübe niteliğindeki bir cinsi faaliyete tepki olarak doğar ve daha sonraları sadece bu fikre ilişkin olarak da ortaya çıkabilir. Buna benzer birçok mecburi hareketler cinsi tecrübeye karşı bir savunma ve emniyet hüviyetine büründüklerinden fobik bir özellik taşırlar. Bütün bunlar bizi tam olarak aydınlatmamakla beraber faaliyetlerin çeşitli yollarla bozulduğunu ortaya koymaktadır. 1. Tam engelleme olarak adlandırabileceğimiz libidonun karşı koyması. 2. Faaliyetin icrasının bozulması. 3. Özel durumların gerçekleşmesini zorlaştırma ve faaliyeti değişikliğe uğratarak başka tarafa yöneltme. 4. Ölçülü tedbirlerle savunmaya çalışma. 5. Başlamış bir faaliyeti endişe yardımıyla sekteye uğratma ve son olarak 6. Faaliyete itiraz tepkisi ve girişilen bir hareketi bozma isteği. B. Beslenme faaliyetlerinde en sık rastlanan bozukluk libidonun geri çekilmesinden doğan anoreksiyadır. Bu arada yemeğe aşırı düşkünlük ve açlıktan ölme korkusuyla zorla yemek yeme gibi durumları da göz önünde bulundurmamız gerekir. Yemeğe karşı bir savunma olarak kusma sık sık karşılaştığımız bir olaydır. Endişeye bir tepki olarak ortaya çıkan yemek yememek ise davranışlarla ilgili şahsiyet bozukluğu kalıplarından biridir. Buna zehirlenme korkusuyla yemekten kaçınmaya örnek verebiliriz. C. Sinirsel durumlarda hareket yürümeye karşı bir antipati ya da yürümede güçlük çekme şeklinde engellenebilir. İsterik kabiliyetsizlik, hareket cihazlarında felç veya bunların faaliyetlerine ara verilmesi şeklinde ortaya çıkar. Hareketle ilgili tipik bozukluklara sebep, endişeye yol açan bir tatminsizliktir. D. Genellikle uzaklaşma semptomu ile ilgili bir tedaviyi gerektiren iş sahasındaki engelleme, işten gitgide daha az zevk alma, yetersiz çalışma ya da çalışan kişi kendini iş görmeye zorladığı takdirde ortaya çıkan yorgunluk şeklinde kendini gösterebilir. İsteri, organların faaliyetlerinde felç durumu yaratarak kişiyi işe ara vermeye zorlar. Bu etki yüzünden çalışmayı sürdürmek imkansız bir hal alabilir. Zorlamadan doğan sinirsel durumlarda dikkatin sık sık dağılması sebebiyle tehir ve tekrarlamalar yüzünden büyük bir zaman kaybına uğramak mümkündür.
Bu incelemeyi daha birçok faaliyeti içine alacak şekilde genişletebiliriz ama bunun fazla faydası olmaz. Çünkü sadece satıhta kalan birkaç çizgiden öteye gidemeyiz. Bu yüzden engellemeyi en iyi şekilde açıklayacak bir formül bulmamız gereklidir. Engelleme, egonun faaliyetlerle ilgili kısıtlamasının bir ifadesidir. Bu sınırlama çeşitli sebeplere dayanmaktadır. Faaliyetin durdurulması ile ilgili mekanizmalar ve bunların genel gidişatı çoğumuzun bildiği bir konudur. Engelleme ile ilgili bazı özel örneklerde ortaya konunu anlamak oldukça kolaydır. Piyano çalmak, yazı yazmak, hatta yürümek bile sinirsel engelleme konusu olabilir. Açıklanması gereken faaliyetin analizi sonunda parmaklar ve ayaklar gibi ilgili organların aşırı bir cinsi uyarılma ile karşı karşıya bulunduğunda ortaya çıkar. Bu görüşe göre bir organın faaliyetinin bozulmasına yol açan etken cinsi yönden önem kazanmasıdır. Komik bir benzetme gibi görünse de organın davranışının evin beyiyle aşk macerasına giriştiğinden artık mutfakta çalışmak istemeyen bir aşçı kadınınkiyle aynı paralelde olduğunu görürüz. Beyaz bir kağıt üzerine bir tüpten boşalan sıvı yani yazı yazmak özel bir anlam kazanmış, yürümek toprak ananın vücudunu çiğnemek gibi sembolist bir düşünce tarzıyla açıklanmıştır. Bu yüzden yasaklanmış cinsi faaliyetleri temsil eden yazı yazmak ve yürümek kaçınılan birer faaliyet haline almışlardır. Ego, id yani iç benle ortaya çıkması muhtemel bir çelişkiye meydan vermemek ve yeni bir bastırma hareketiyle karşı karşıya kalmamak için bu faaliyetlerden vazgeçmek zorunda kalmaktır. Belli ki diğer engellemeler şahsın kendi kendini cezalandırdığı çeşitli yollar anlamını taşımaktadır. Bu durum iş sahasında sık sık kendini göstermektedir. Ego, sert süperego yani üst benin şiddetle yasakladığı avantaj ya da başarı sağlayacak davranışlara boyun eğmez. Bu sebeple ego, bu sefer süperego yani üst ben ile çelişkiye düşmemek için sözü geçen faaliyetlerden vazgeçer. Egonun daha genel engellemeleri başka bir tabiata ait bir işleyiş gösterir. Mesela yas halinde olduğu gibi ego ruhi bir durumla meşgul olduğu zaman toptan bastırmanın tesiri ya da gittikçe çoğalan cinsi hayalleri engelleme isteğiyle eldeki enerjiye nispetle o derece zayıflamıştır ki, çeşitli teşebbüslere para bağlamış bir iş adamı gibi sarfiyatını aynı anda birçok yerde kısıtlamak zorunda kalır. Böyle yoğun fakat geçici bir engellemeye örnek olarak zorlanmadan dolayı sinirsel bir rahatsızlık geçiren bir hastamdan bahsetmem yerinde olur. Hastam adeta felç derecesinde bir yorgunluğun etkisiyle bir gün ya da çok daha uzun bir süre hareketsiz kalmaktadır. Bu yoldan ilerleyerek genel engellemeleri açıklayan bir yol bulabilir. Çöküntü hallerini, özellikle bunların en ağırı olan zihni çöküntüyü çeşitli yönleriyle ortaya koyabiliriz. Kısacası, engellemelerin tedbir düşüncesi ya da enerjinin tükenmesinden dolayı egonun faaliyetlerini sınırlaması ve kısıtlanmasından doğduğunu söyleyebiliriz. Böylelikle engellemeyi semptomdan ayırt edebilmemiz daha da kolaylaşmaktadır. Artık semptomu egonun içinde ya da çevresinde meydana gelen bir süreç olarak tarif edemeyiz. Semptomun meydana gelişi. Sinirsel semptomların meydana gelişiyle ilgili temel kavramlar uzun bir süre incelenmiş ve bütün açıklığıyla ortaya konmuştur. Semptomlar elde edilememiş içgüdüsel hazzın işareti ya da onun yerini tutan bir kavram olarak açıklanabilir. Yani semptomlar bir bastırma sürecinin sonucudurlar. Süperegonun yani üst benin emri altında olan egoda doğan bastırma, idde meydana gelen içgüdüsel ketsis katılmak istemez. Bastırma yoluyla ego istenmeyen güdüyü taşıyan fikri şuur altına itmeyi başarır. Analizlerin de ortaya koyduğuna göre fikir şuur altı bir teşekkül olarak yerleşmektedir. Buraya kadar durum açıklığını muhafaza etmekle beraber bundan sonra önümüze yenilemeyen güçlükler çıkmaktadır. Bundan önceki açıklamalarla bastırma sürecinin bir durumu şuur dışı bırakmakla vardığı sonucun üzerinde durmuştuk. Ama bu arada şüpheli kalan birçok nokta vardır. En önemli soru, haz duygusu için çırpınan idde doğan içgüdüsel itmenin sonucuyla ilgilidir. Bu sorunun cevabı dolaylı bir yolla verilebilir. Haz duygusu sonunda alınması beklenen zevk alamama yani haz eksikliği şekline bürünmüştür. Bu durumda bir içgüdünün hazzının sonucunun nasıl olup da zevk alamama şeklinde ortaya çıktığı problemi de olmaktadır. Olaya bastırma sırasında idde doğan heyecanın boşaltılamaması yönünden yaklaşacak olursak egonun bunu sapma veya engelleme yoluyla bertaraf ettiği sonucuna varırız. Böylece bastırmada etkenin şekil değiştirmesi bilmecesi çözülmüş olmaktadır.
Egonun idde gelişen bir süreci etkileyecek bir kabiliyete sahip olduğunu kabullendikten sonra egonun ne yolla böyle şaşırtıcı bir kuvvet gösterisinde bulunabildiğini araştırmamız gerekir. İnancıma göre kendi öz varlığını belirleyen idrak sistemiyle olan yakın ilişkisi sayesinde idle arasındaki temel farkı ortaya koymaktadır. Bu sistemin işleyişi şuurluk olayına bağlıdır. Hem iç hem dış uyarımların stimüle alıcısı olarak ona ulaşan haz duyguları ve zevk alamama durumuyla bütün ruhi hareketi haz kaidesiyle bir uyum içinde yürütmeye çalışır. Ego, id karşısında zayıf kalmakla beraber egonun iddeki içgüdüsel bir kuvvetle savaşırken her şeye kadir haz kaidesinin yardımıyla amacına ulaşması için sıkıntısını ifade eden bir sinyal vermesi yeterlidir. Durumu bir an için çevresinden ayırıp tek bir olay olarak düşünürsek başka bir alandan alacağımız bir örnekle açıklayabiliriz. Belirli bir bölgede küçük bir grup kabulü çoğunluğun isteklerine uygun düşecek bir politik düzene karşı çıkmaktadır. Grup bölgedeki basının yardımıyla halkın fikirlerini etkileme yoluna giderek düzenin kabullenmesini engellemeyi başarır. Ama bu çözüm başka sorulara yol açmaktadır. Sıkıntıyı ifade eden sinyal için gerekli enerjinin kaynağı nedir? Cevap olarak bir dış uyarıma yani stimulusa karşı savunma şeklini takip eden, istenmeyen bir iç ruhi sürece karşı girişilen savunma şekli görüşünü ileri sürebiliriz. Yani ego iç ve dış tehlikelere karşı aynı savunma ölçülerini kullanmaktadır. Bir dış tehlike sırasında organizma önce bir kaçış denemesi yapar. Önce cinsiyet içgüdüsüyle ilgili ketseksisini tehlikenin idrakinden alıkoyar. Daha sonra adele hareketlerinin inkar edilemeyecek bir tehlikenin bile idrakini imkansızlaştırdığı daha etkili bir ölçü bulur. Yani tehlike alanından çekilmeyi öğrenir. Bastırma, represyon bu tür bir kaçma denemesinin eşitidir. Ego, bastırılması gereken içgüdü temsilcisinden ketseksisi geri çekerek sıkıntının dışarı atılmasında kullanılır. Bastırmada endişenin nasıl ortaya çıktığı konusu basit bir problem değildir. Buna karşılık endişenin gerçek yerinin ego olduğu görüşü ileri sürülebilir. Ve böylece daha önceki bastırılmış sebebin yani itme enerjisinin otomatik olarak endişeye dönüştüğü fikrine karşı çıkabiliriz. Ben de başlangıçta ikinci görüşü ortaya attıysam da problem hakkında metapsikolojik bir açıklama değil de olayla ilgili mantıklı bir tarif yapma amacını güttüğümü hatırlatmak isterim. Bu durumda yeni bir soru ortaya çıkmaktadır. Ekonomik açıdan önceden şuurlu olan ego ketseksisinin geri çekilmesi olayında olduğu gibi sadece bir boşalım veya geri çekilme sürecinin nasıl olup da ancak artan bir ketseksisin sonucu olabilecek sıkıntı veya endişeye sebep olduğu zihnimizi kurcalamaya başlar. Bu durumda yeni bir soru ortaya çıkmaktadır. Ekonomik açıdan önceden şuurlu olan ego ketseksisinin geri çekilmesi olayında olduğu gibi sadece bir boşalım veya geri çekilme sürecinin nasıl olup da ancak artan bir ketseksisin sonucu olabilecek sıkıntı veya endişeye sebep olduğu zihnimizi kurcalamaya başlar. Buna cevap olarak sebebin ekonomik bir temele dayanılarak açıklanmasının doğru olmadığını söyleyebilirim. Endişe bastırmada yeni bir kavram değildir. Daha önceden hazır bulunan zihni bir resimle uyum sağlayabilmesi için yeniden ortaya konmaktadır. Bu endişenin ya da genel etkilerin kaynağını daha da inceleyecek olursak psikolojinin kapladığı alanlardan çıkıp fizyolojiye kayarız. Etki bırakan haller ilk hastalıklı tecrübe artıkları halinde zihnin faaliyetiyle birleşmektedir. Bunlar hafıza sembollerine benzer durumlarda yeniden uyandırılırlar. Sanırım bu durumları sonradan tek tek meydana gelen isterik krizleriyle bir tutup öncekinin sonra gelenin normal prototipi olduğunu iddia etmekle hataya düşmedim. İnsanda ve ona yakın hayvanlarda endişeyle ilgili ilk tecrübe olan doğum olayı, endişenin etkilerinin ifade edilmesine birçok temel özelliklerde katkıda bulunmuşa benzemektedir. Endişenin etkilerinin ifade edilmesine birçok temel özelliklerle katkıda bulunmuşa benzemektedir. Bu ilişkiye fazla önem vermemekle beraber tehlikeli durumunda etkili bir sembolün biyolojik bir ihtiyaç olduğu ve her olayda ortaya çıkacağı fikrini de yabana atmamamız gerekir. Bence her endişe patlayışında zihinde meydana gelen etki doğum olayının bir tekrarı gibidir. Temel olarak bu tür hastalıklı tekrarlamalar olan isterik krizlerinin bu özelliğe geçici mi yoksa kalıcı olarak mı sahip oldukları belli değildir. Tedaviyi gerektiren bastırma olaylarının çoğunun daha sonra ortaya çıkan bastırma durumları olduğundan söz etmiştim. Bunlar daha yakın olayları etkileyen, önceki bir tarihe ait ana bastırmalara dayanırlar. Fakat daha derinlere inip bastırmanın başlangıç safhalarını incelemek mümkün olmamıştır.
İnceleme yapan kişi genellikle bastırmada süperegonun rolünü mübalağa etmeye meyillidir. Şu durumda ona ya da birinci bastırmayla ondan sonra gelen arasındaki farkı doğuran etkinin süperegonun baş kaldırması olduğuna karar vermek imkansızdır. Her olayda ilk ve yoğun endişe krizleri süperegonun farklılaşmasından önce meydana gelmektedir. Aşırı kuvvetli bir uyarım gibi miktara ait faktörler, güçlü uyarımlar karşısında başarısızlığa uğrayan emniyet sübabının durumu da göz önüne alınırsa, ilk ya da esas bastırmanın direkt sebebi sayılabilirler. Emniyet tedbirinden söz etmek bize bastırmanın iki belirli durumda meydana geldiğini hatırlatır. Birincisi, dış idrak ile istenmeyen içgüdüsel bir sebebin uyanması, ikincisi de sebebin böyle bir uyarılma olmaksızın içten harekete geçirilmesidir. Bu farka daha sonra yeniden değineceğiz. Sadece dış uyarımlara karşı bir savunma meydana gelebilir. İçe bağlı, içgüdüsel durumlar için uyarımlara karşı bir savunma söz konusu değildir. Bütün dikkatimizi egonun kaçış denemesine yönelttiğimiz müddetçe semptomların nasıl meydana geldiği sorusuna bir çözüm bulamayız. Semptomlar bastırma yoluyla içgüdüsel sebebin zedelenmesi sonucu ortaya çıkarlar. Eğer ego sıkıntı sinyaliyle içgüdüsel sebebi susturabiliyorsa, elimizde bunun nasıl meydana geldiğini açıklayabilecek bir bilgi yoktur. Bu konu hakkında bilgi edinebileceğimiz tek yer bastırmanın başarısız olduğu olaylardır. Görünüşe göre içgüdüsel sebep bastırmaya rağmen sakat, yersiz ve engellenmiş de olsa yedek bir tatmin bulmuş olmaktadır. Artık haz olarak bile görülemez. Eğer yedek tatmin elde edilmişse ortada bir zevk alma tecrübesi değil, zorlama özelliği taşıyan bir yedek tatmin söz konusudur. Ama haz sürecinin semptom seviyesine düşürülmesinde bastırma yeni bir yönde gücünü ortaya koyar. Her fırsatta yedek sürecin hareket cihazları ile işletilmesi sekteye uğratılmaktadır. Bunda başarı sağlanamazsa çevre dışına taşmadan hastanın kendi bedeni içinde yok edilmesine çalışılmaktadır. Bu suretle harekete dönüşmesi engellenmiş olmaktadır. Anladığıma göre ego, bastırmada dış gerçeklerin baskısı altında faaliyet göstermekte ve bu sebeple yedek sürecin sonucunu da gerçekten uzak tutmaktadır. Ego, şuurluğa girişin yanı sıra çevreye yöneltilen hareketlerin geçişini de kontrol altında bulundurur. Bastırma sırasında gücünü her iki yönde de kullanır. Bir yandan içgüdü temsilcisi, öte yandan içgüdüsel sebep, egonun otorite gösterisine maruz kalır. Bu sebeple egonun bu gücüyle ego ve id'de ana hatlarıyla açıkladığımız aynı egonun nasıl olup da birbiriyle bağdaştığını sormak yerinde olur. Yukarıda sözü geçen açıklamada egonun ide ve süperegoya dayanmak zorunda olduğunu belirtmiş, iktidarsızlığını ve ikisinden de ne derece çekindiğini açığa vurarak gene de çetin bir şekilde üstünlüğünü muhafaza ettiğini ifade etmiştik. Bu görüş psikoanaliz edebiyatında büyük yankılar uyandırmıştır. Çoğunluğun egonun ide nispetle daha zayıf olduğunu ve içimizdeki şeytanla aklın savaş halinde olduğu fikrini savunarak bu görüşü psikoanaliz dünyasına kabul ettirmeye çalıştığı bir gerçektir. Ama bastırmanın modus operandisi ile ilgili iç yüz, herkesten önce analisti aşırı bir partizanlıktan kurtarması gerekli değil midir? Ben dünyayı sarsacak açıklamalar peşinde değilim. Bu hayatlarını bu tür bir Baedeker olmadan yaşanmaz bulan filozofların işidir. Filozofların bizi hor görmelerini ve gerçekte kendi eksiklerini görmeden bizi aşağılamalarını olağan karşılarım. Biz de kendi narsistik gururumuzu inkar edemeyeceğimize göre teselliyi bu hayat kılavuzlarının kısa zamanda modası geçeceği düşüncesinde buluruz. Onları yeniden topluma kazandıran gene bizim belli bir alana yayılan gayretlerimizdir. Bu Baedekerlerin en modernleri bile eski din kitaplarının yerini alacak kadar elverişli ve dörtbaşı mamurdur. Hepimiz biliriz ki hafif ilimler dünya problemlerine pek de başarılı sonuçlar getirmemişlerdir. Filozofların bombaları bu gerçeği değiştirecek kuvvette değildir. Sadece her şeyi katiyete bağlayan sabırlı bir çalışma sonucunda bir değişiklik meydana getirilebilir. Yolcu karanlıkta tutturduğu ıslıkla çekingenliğini gizlemek istemektedir. Ama neden böyle davrandığını kendi de pek iyi anlayamaz. Ego meselesiyle yeniden karşı karşıya gelmekteyiz. Daha önce sözünü ettiğimiz gözle görülür çelişki ayırmaları olduğu gibi ele almamızdan doğmaktadır. Karmaşık durumu safha safha inceleyecek olursak egonun id'den farklılığı bazı gerçeklerin yardımıyla açıkça ortaya çıkmaktadır. Öte yandan egonun tıpkı id'e benzediği, yalnızca farklılaşmış bir parçası olduğu fikri de yaygındır. Düşünürken parçayı bütünle kıyaslarsak egonun zayıflığının ortaya çıkmasına yardımcı oluruz.
Fakat id, egonun ayrılmaz bir parçası olarak yerini muhafaza etmek isterse, bu sefer de kuvvetliliğini örneklemiş olur. Egonun süperego ile olan ilişkisinde de durum aynıdır. Birçok durumların gözlemcisi olarak bir ve aynıdırlar. Kural olarak sadece bir gerilim anında ya da aralarında doğan bir çelişki sırasında birbirlerinden ayırt edilebilirler. Bastırma olayında egonun organize bir varlık olduğu, idin ise aynı vasıfa sahip olmadığı kesin bir gerçektir. Ego ile idi iki zıt kutup olarak düşünmek pek değersiz olmaz. Ego bastırma yoluyla idin bir parçasını tesirsiz hale getirmeye çalışmakta, idin geri kalan kısmı ise zayıf kısmının yardımına koşarak ego ile boy ölçüşmektedir. Bu durum sık sık ortaya çıkabilir ama bastırmanın teşkilinde şartlar değişiktir. Kaide olarak içgüdüsel sebep bastırılmadan önce yalnız bırakılır. Bastırma hareketi egonun kuvvetini ispatlamakla beraber iktidarsızlığına ve iddeki içgüdüsel sebebin etkilenmeyen özel bir yanı olduğuna da şahitlik etmektedir. Bastırma yoluyla semptom haline gelen süreç artık ego düzenlemesinin dışına çıkmış, bağımsızlık kazanmıştır. Sadece o değil, onun bütün uzantıları bu dışarıda kalma özelliğinden faydalanırlar. Bunlar ego düzeninin kısımlarıyla bağlantı kurduklarında egoyu yenilgiye mi uğratacakları yoksa egoya yenik mi düşecekleri şeklinde bir soru ortaya çıkmaktadır. Yabancı olmadığımız bir mukayese semptomu kendisine yataklık eden dokulardan uyarım semptomları meydana getirip bunları aralıksız olarak sürdüren yabancı bir cisim olarak tarif eder. Bu arada semptomun teşkilinde istenmeyen içgüdüsel sebebe karşı sürdürülen gayret sona ermiştir. Bildiğimiz kadarıyla isteriye dönüşmede durum böyledir ama kaideler daha değişik bir görünüş arz eder. İlk bastırma hareketini uzunca ya da hiç bitmeyen bir son takip eder. İçgüdüsel sebebe karşı sürdürülen savaş, semptoma karşı sürdürülen savaş halinde devam eder. Bu ikinci karşı koyma karşılıklı iki çelişkili yönü ortaya koymaktadır. Bir yandan ego, eski haline koyma ya da yatıştırma diyebileceğimiz bir yük altına girmeye zorlanmıştır. Ego bir teşkilattır. Onu meydana getiren elemanlar arasındaki serbest haberleşmeye ve karşılıklı iç ilişkiler ihtimaline dayanmaktadır. Egonun cinsi olmayan enerjisi onun kaynağı hakkında bir delil teşkil etmekte, bir olma ve tamlaşma gayretlerini ortaya koymaktadır. Sentezleşmeye olan zorlama egonun kuvvetiyle düz oranlı olarak artmaktadır. Böylece egonun semptomun yabancı ve yalnız bırakılmak istenen yönünü ortadan kaldırmak için gayret gösterdiği kolayca anlaşılmaktadır. Ego bunu kendine mal etmek için mümkün olan her çareye başvurmakta, çeşitli bağların yardımıyla bir birleşim sağlamak istemektedir. Aynı tür gayreti semptomun meydana gelişinde de görebiliriz. Bunun klasik bir örneği olan isteri semptomları minnet isteğiyle cezalandırılma ihtiyacı arasında bir uyuşma meydana getirmektedir. Süperego yönünden bir emrin yerine getirilişini temsil eden semptomlar hem egonun tamlaşmış bir bölümünü hem de ego teşkilatına katılan noktalarla bastırılmış olay ya da malzemenin yerlerini ifade ederler. Yerinde bir deyişle bunların sınırın iki yanındaki hudut direklerine benzediğini söyleyebiliriz. Bütün ana isteri semptomlarının böyle bir yapıya sahip olup olmadıkları konusu dikkatle incelenmelidir. Olayların ileriki akışında egonun, semptomun varlığını ve ondan kurtulmanın imkansızlığını anlamış gibi durumdan faydalanmaya, elinden geldiğince bir kazanç sağlamaya çalıştığı görülür. Semptomun temsil ettiği iç dünyanın egoya yabancı olan parçası yeni bir intibaka sahne olmuştur. Bu intibak sağlanmadığı takdirde ego tabii olarak gerçek dış dünyada etkisini gösterecektir. Böyle fırsatlara sık sık rastlanır. Semptomun varlığı süperegonun yönünden bir emri susturabilecek ya da çevreyle ilgili bir isteği reddedebilecek bir etkinliğin bozulmasını gerektirebilir. Böylelikle semptom, önemli alakaların bir emanetçisi durumuna gelebilir. Benliğin kesinlikle ifade edilmesi konusunda belli bir değer elde ederek gitgide egoya karışır. Yabancı bir bünyenin kılıf içine alınmasına ancak ender durumlarda benzer sonuçlar yaratabilir. Egonun bazı avantajlar yüzünden semptomu kabullendiğini söylersek, ikinci intibakın önemini gözümüzde fazla büyütmüş oluruz. Bu görüş alacağı maaşla kaygısızca yaşamak için bacağına kurşun sıkan yaşlı bir askerin davranışı kadar doğru ya da yanlıştır. Sinirsel zorlanma ve paranoya gibi diğer semptom kompleksleri avantaj sağladığı için değil de narkisist bir minnete yer verdiği için egoya üstün bir değer atfederler. Bu tür bir hastalık sonucu yaratılan sistemler mesela gerek aşırı titizliği, gerekse vicdanlılığı sayesinde bir üstünlük elde ettiğini sanan hastanın kendine olan sevgisini körüklerler.
Paranoyanın yanıltmaları hastanın maharetine ve hayal gücüne eşsiz bir hareket alanı sağlar. Bu karmaşık ilişkilerden nevrozun ikinci hastalık kazancı olarak bildiğimiz durumu ortaya çıkar. Kendi içinde semptomla birleşme gayreti, ego için bir yardım kaynağı teşkil eder ve semptomun durumunu sabitleştirmesini kolaylaştırır. Bu sebeple semptoma karşı verdiği savaşta egoya analitik bir yardımda bulunmaya çalışırsak, dirençlerin yanı sıra işleyen bu uzlaştırıcı bağlarla karşılaşırız. Bu bağları gevşetmek pek kolay değildir. Egonun semptoma karşı kullandığı iki araç aslında birbirine karşıdır. İki araçtan diğeri daha sevimsiz bir karaktere sahiptir. Bastırmanın genel akışını sürdürür ama bence egoyu tutarsızlıkla suçlamamız gereksiz olur. Ego barışseverdir, semptomla birleşik onu da içine almak istemektedir. Rahatsızlık, bastırılmış isteğin bir türevi olan semptomdan doğup rolünü oynamaya devam ederek durmaksızın minnet isteğini tekrarlar ve böylece egonun sıkıntı sinyali vererek savunmaya hazırlanmasına sebep olur. Semptoma karşı ikinci savunma gayreti çok yönlü bir karakter arz eder. Çeşitli alanları etkilemekte, çeşitli yol ve yöntemlerden faydalanmaktadır. Semptomun meydana gelişiyle ilgili olayları ve aşamaları tek tek tartışmadıkça bu konuda fazla bir şey söyleyemeyiz. Bunu yaparken de bir süredir perde arkasında varlığını sezinlediğimiz endişe problemiyle yüz yüze gelmemiz muhtemeldir. Zorlanma nevrozu, paranoya ve diğer nevrozlarla ilgili semptomların meydana gelişi konusunda henüz yeterince hazırlıklı olmadığımız için isteri semptomlarıyla başlamak yerinde olur. Çocukta hayvan fobisi. Ele alacağımız ilk olay bütün tipik yönleriyle çocukta isterik hayvan fobisinin bir örneğidir. Küçük Hans olayında atlardan korkan bir çocuğun durumu söz konusudur. Edindiğimiz ilk intiba gerçek sinirsel bir rahatsızlığın sandığımızdan çok daha karmaşık olduğunu ispatlamaya yeterlidir. Bastırılan sebebin yarattığı etkileri, semptom şeklinde açığa vurulanın ne olduğunu ya da bastırma sebebinin nerede tanınır hale geldiğini ortaya çıkarmak oldukça güçtür. Küçük Hans atlardan korktuğu için sokağa çıkmak istemez. En basit şekliyle durum budur. Şimdi semptomun ne olduğuna karar vermek gerekir. Bu endişenin meydana gelişi, endişeyle ilgili nesnenin seçimi, hareket serbestlisinden vazgeçme ya da bütün bunların bir bileşimi olabilir. Vazgeçilen tatmin ya da haz nedir? Hasta neden bundan vazgeçme gereğini duymaktadır? Aslında bu olayı açıklamak oldukça kolaydır. Sebebi bilinmeyen at korkusu semptom, sokağa çıkamama ise egonun endişeye meydan vermemek için kendi kendine empoze ettiği bir engelleme ya da bir kısıtlamadır. Bu son nokta hakkında yapılan açıklamanın doğruluğuna şüphe olmadığından bundan sonraki incelemelerimizde engellemeyi bir kenara bırakabiliriz. Ama bu olaya ilk yaklaşma, ileri sürülen semptomun ifade edilişindeki gerçek davranışlar hakkında bize yeterli bilgi vermemektedir. Çünkü daha sonraki araştırmalarımızda olayda sebepsiz bir korkunun değil de bir at tarafından ısırılmak endişesinin rol oynadığını görürüz. Bu şuur altına itilip yerini belirsiz bir fobiye bıraktığından ortada yalnız endişe ve endişeye sebep olan nesne kalmıştır. Yoksa semptomun çekirdeğini teşkil eden bu mudur? Analiz sırasında küçük hastanın içinde bulunduğu bütün ruhi durumları göz önüne almazsak büyük bir ilerleme kaydedemeyiz. Çocuk birden kendini çok sevdiği babasına karşı kıskançlık ve Oedipus davranışlarıyla dolu düşmanca bir ortamda buluvermiştir. Bir yandan sağlam bir temele dayanan sevgiye, öte yandan nefrete yer veren bu karmaşık durum önemli bir çelişki doğurmaktadır. Aynı kişiye yönelik iki zıt duygunun etkisi altında kalan çocuğun fobisi, çelişkiyi çözümleme yolunda atılan bir adımdır. Bu tür ters durumlardan doğan çelişkilere sık sık rastlanır. Bunların tipik sonuçlarından birinde ters akımlardan biri genellikle yumuşak olanı giderek artıp çoğalırken diğeri de kaybolmaktadır. Fakat bu aşırı yumuşaklık ve bunun zorlayıcı karakteri daima karşı davranışın gizli kalması ya da bastırılması için bekçilik eden bir davranışın varlığını ortaya koymaktadır. Böylelikle bizim bastırma yoluyla tepki meydana gelmesi dediğimiz bir dizi olayın izahı kolaylaşmaktadır. Küçük Hans olayına benzer durumlarda bu tür tepki meydana gelmesi söz konusu değildir. Belli ki bir çelişkiden kaçmak için çok çeşitli yollar vardır. Bu arada kesinlik kazanan bir durum vardır. Bastırmaya boyun eğen içgüdüsel sebep babaya karşı uyanan düşmanca bir duygudur. Atın ısırması fikrinin kaynağını araştıran bir analiz bunun doğruluğunu ispatlamıştır. Hans hem düşen bir atı hem de atçılık oynadığı bir arkadaşının düşüp yaralandığını görmüştür.
Analiz sonucu Hans'ın at ve arkadaşı gibi babasının da düşüp kendisini incitmesini istediği ortaya çıkmaktadır. Babasının gidişinden bahsetmesi asıl duygularının çekingen bir şekilde ifade edilmesidir. Bu tür bir istek aslında babasını ortadan kaldırma arzusu ve Ödipus kompleksinin öldürücü itmesiyle aynı anlamdadır. Henüz bu bastırılmış içgüdüsel sebepten at fobisine ulaşan bir yol yoktur. Bu arada Hans'ın hissi durumunu incelememiz uygun olur. Çocukluk faktörünü ve çelişkiyi bir yana bırakıp Hans'ı ev sahibesine aşık genç bir uşak olarak kabul edersek, evin beyinden nefret etmesini tabii karşılamamız gerekir. Hans kendinden daha kuvvetli olan evin beyini ortadan kaldırmak istemekte fakat adamın intikam almasından korkmaktadır. Bu sebeple evin beyine ilişkin bir endişe duymaya başlar. Hans'ın at fobisi de bunun bir benzeridir. Ama bu onun fobik endişesini bir semptom olarak adlandıramayacağımız anlamını taşır. Yani küçük Hans'ın annesine olan sevgisi yüzünden babasından korkmasını bir nevroz ya da bir fobi olarak nitelendiremeyiz. Çünkü bu durumda tamamen anlaşılabilir bir tepkiyle karşı karşıyayız demektir. Bu etkileyici tepkiyi nevroz haline dönüştüren bambaşka bir durum, daha doğrusu atın babanın yerini almasıdır. İşte bu yer değiştirme semptom terimini kullanabileceğimiz bir durum yaratmaktadır. Bu mekanizma, karmaşık çelişkinin tepki meydana gelmesi çaresine başvurmadan çözümlenmesini sağlar. Bu yer değiştirme bize, totemci düşünce tarzının içerideki izlerinin genç yaşta kolayca harekete geçirilebileceğini ifade etmektedir. Henüz insan ve hayvan arasındaki uçurumun farkına varılmamıştır. Hem hayranlık duyulan hem de korkulan yetişkin erkek hala insanın kıskandığı ama aynı zamanda tehlikeli olduğu için yanına yaklaşmaması ihtar edildiği büyük hayvanlarla aynı kategoride bulunmaktadır. Böylece terslikten doğan çelişki tek bir varlığa yöneltilmemekte, tamamlayıcı sebeplerden biri yedek varlığa aktarılmaktadır. Buraya kadar her şey apaçık ortadadır ama bir yönden küçük Hans'ın fobisiyle ilgili analizin bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattığı doğrudur. Semptomun vücuda getirdiklerinin tahrifi, bastırılacak içgüdüsel sebebin yerini alan bünyede değil de istenmeyene karşı gösterilen tepkiye tekabül eden bünyede meydana gelmektedir. Oysa bizce Hans'ın atlardan korkmak yerine onlara kötü davranması, onlara vurması ya da onların düşüp can çekişerek ölmelerini istemesi daha tabii olabilir. Aslında analiz esnasında buna benzer bir durum ortaya çıkmış fakat nevrozda bu açıdan dikkati çekecek bir noktayla karşılaşılmamıştır. Eğer Hans babasına değil de sadece atlara karşı düşmanlık gibi merkezi bir semptom geliştirmiş olsa nevrozdan söz etmeye lüzum kalmaz. Burada bir yerde ya bastırma kavramımızda ya da semptomu tarif edişimizde hatalı davrandığımız anlaşılmaktadır. Şimdi önemli bir nokta dikkatimizi çekmelidir. Eğer Hans atlara karşı böyle bir davranışı benimsemiş olsa, bastırmanın o karşı koyulan tecavüzkar içgüdüsel sebebi niteliği açısından aynı kalacak, sadece nesne değişecektir. Bundan daha fazlasına yer vermeyen bastırma olayları olduğu bir gerçektir ama küçük Hans'ın fobisinin başlangıcında çok daha önemli olayların vuku bulduğunu söyleyebiliriz. Bunu bir başka analizde ispatlamamız gerekir. Hans daha önce fobisinin muhtevasının bir at tarafından ısırılmak olduğunu açığa vurmuştur. Bir başka fobi olayında ise endişeye sebep olan babanın yerini alan bir kurttur. Analiz sırasında anlatılan bir rüya sonucu 7 küçük keçi masalında olduğu gibi çocuğun bir kurt tarafından yenmekten korktuğu ortaya çıkmıştır. Hans'ın korku unsuru olarak seçtiği hayvanın atlar olmasına etki eden faktörün babasıyla atçılık oynamış olması gibi 20 yaşlarında bir Rus olan ikinci hastada kurt korkusu doğuran sebebinde küçükken babasının oyun sırasında kurt taklidi yapıp çocuğu yemekle tehdit etmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Üçüncü olay genç bir Amerikalı ile ilgilidir. Hastada hayvan fobisi olmamakla beraber bu tür olayların anlaşılması için iyi bir örnektir. Genç küçükken dinlediği bir masal yüzünden cinsi haz duyamamaktadır. Masal bir Arap şeyhi tarafından yenmek istenen kurabiye adamı konu etmektedir. Genç bu yenir varlığın kişiliğine bürünmüş şeyhte babanın yerini almıştır. Böylelikle bu hayal otoerotik faaliyetin sekteye uğramasına sebep olmuştur. Baba tarafından yenilmek korkusu çocukluğun ilkel fikirlerinden biridir. Mitolojide Kronos ve hayvanlar aleminde benzer durumlara rastlanır. Bütün bu yardımlara rağmen fikirler bize o kadar yabancıdır ki bunları çocuğa uygularken tam bir inanç içinde olamayız. Ayrıca bunların gerçekten belirttikleri anlamı ifade edip etmedikleri ya da bu korkuların nasıl olup da bir fobiye yol açtıkları zihnimizde kesin bir açıklığa kavuşmamıştır. Gene gerekli bilgiyi analizlerden sağlamamız gerekir.
Buna göre baba tarafından yenilme fikri, yumuşak, pasif bir sebebin geri çekilmiş, alçaltılmış bir ifadesidir. Bu sebep cinsi erotizm açısından babanın aşkının yöneldiği nesne olmak için duyulan özlemi belirtmektedir. Olayı daha derinle inceleyecek olursak, tefsirimizin doğruluğundan şüphemiz kalmaz. Cinsi sebep oral, ağza ait safhadan libido teşkilatının sadistik safhasına geçerken yumuşak istek niteliğinden çıkar. Bu sadece geri itilmiş bir ifade tarzıyla içgüdü temsilcisinin yer değiştirmesi mi, yoksa itteki cinsiyetle yönetilen sebebin gerçek bir alçalışımıdır? Sonuç hakkında karara varmak oldukça zordur. Rus kurt adamın klinik tarihi ikinci fikri daha muhtemel kabul etmektedir. Rüyayı gördükten sonra hasta yaramazlığa başlamış, acımasız ve sadistçe davranışlara yönelmiş ve sonunda zorlanma nevrozu ortaya çıkmıştır. Bu arada bastırmanın, egonun istenmeyen içgüdüsel bir dürtüye karşı tek savunma silahı olmadığı bir gerçektir. Sebebin geri itilmiş durumunu ortaya çıkardığı anda onu daha esaslı bir zarara uğratmış olmaktadır. Ara sıra egonun ilk öngördüğü geri itilmeyi bastırma izler. Kurt Adam ve Küçük Hans olayları bize düşünecek birçok mesele hazırlamakla beraber iki nokta hemen dikkatimizi çeker. Fobilerin temsil ettiği içgüdüsel sebebin bastırılması babaya karşı girişilmiş düşmanca bir davranıştır. Sebebin karşıtının şekline bürünme yoluyla bastırıldığı söylenebilir. Babaya kızıp saldırma yerine babanın hastaya karşı aynı şekilde mukabele etmesi durumu ortaya çıkmıştır. Her olayda bu saldırganlığın kökünün libido gelişiminin sadistik safhasına kadar indiğini hatırlarsak, Hans'ta ısırılma, Rus'ta ise yenme şeklinde oral safhaya doğru bir alçalma meydana geldiği dikkatimizi çeker. Analiz sonucu aynı anda başka bir içgüdüsel sebebinde bastırmaya boyun eğdiği ortaya çıkar. Bu ters bir anlam taşıyan libido teşkilatının cinsiyet safhasının eşiğine gelmeyi başarmış yumuşak ve pasif babaya yönelik bir sebeptir. Libido teşkilatı bastırma süreci açısından oldukça büyük bir önem taşır. Kesif bir gerilemeye maruz kalır, fobinin muhtevası üzerinde kesin bir etki gücü kazanır. Tek bir sebebin bastırılmasını inceledikten sonra bu tür iki sürecin bileşimine göz atmamız gerekir. İki içgüdüsel sebepten ilki babaya karşı duyulan sadistçe saldırganlık, ikincisi ise aynı kişiye yönelen daha yumuşak ve pasif davranıştır. Çünkü Hans olayı ile ilgili görüşmelerimiz doğruysa, duruma ilaveten fobinin muhtevasından hiç anlaşılmasa bile annenin yumuşak, nesne kateksisinin fobinin başlangıcında ortadan kalktığı aşikardır. Hans olayında, ki bu Rus hasta olayında yeterince kesinlik kazanmamıştır, Oedipus kompleksinin hemen hemen bütün esaslı parçalarını içine alan bir bastırma durumu söz konusudur. Bunlardan babaya yöneleni hem yumuşak hem düşmanca, anneye yöneleni ise yumuşaktır. Bu karışıklıklar bastırmadan doğan basit semptom meydana gelmesi olaylarını inceleyen bizler için istenmeyen durumlardır. Biz en basit ve en kolay anlaşılır olanlarına, özellikle çocuklukla ilgili olan nevrozlara eğilmeyi tercih ederiz. Oysa burada tek bir bastırma yerine birçoğuyla karşılaşmakta, bunlara ilaveten bir de gerileme durumunu incelemek zorunda kalmaktayız. Belki de Küçük Hans ve Kurt Adam'la ilgili hayvan fobisi analizlerini aynı temele dayandırmak isteyişimiz karışıklığı fazlalaştırmaktan başka işe yaramamıştır. Çünkü yeni ikisi arasında bazı farklılaşmalar dikkatimizi çekmeye başlamıştır. Sadece Küçük Hans olayında çocuğun fobisi sayesinde Oedipus kompleksinin iki ana sebebini yendiğini söyleyebiliriz. Babaya yönelik saldırgan tavır ve anneye yönelik aşırı yumuşak davranışların yanı sıra babaya karşı yumuşak bir tavır da ortaya çıkmakta, karşıtlarının bastırılmasında kendilerine düşen görevi yerine getirmektedirler. Ama ne bunların bastırma yaratacak güçte olduğunu ne de birbiri ardından ortadan kaldırıldıklarını göstermek imkansızdır. Hans pozitif bir Oedipus kompleksi olan normal bir gençtir. Bizim bulmaya muvaffak olamadığımız bazı elemanların çocukça faaliyet göstermesi mümkündür. Ama en ince analizlerimiz bile bu iş için yetersiz kalmakta, döküman ve malzemelerimiz kafi gelmemektedir. Rus olayında ise boşluk başka yerde meydana gelmektedir. Onun dişi nesneyle olan ilişkisi zamansız bir kandırma ile bozulmuştur. Rus'ta gelişen pasif dişi parça ya da taraf açıkça görülmekte ve kurt rüyasının analiz sonuçları babaya karşı girişilen planlı saldırganlığın çok azını ortaya koymaktadır. Gene de bunların yardımıyla bastırmanın babaya yönelik pasif yumuşak tavırla ilgili olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Aslında diğer parçalar da duruma etki etmiş olabilirler ama bunu ispatlamak zordur.
İki olay arasındaki tamamen tezat karakteri gösteren farklılıklara rağmen fobinin sonucu hemen hemen aynıdır. Bu gerçeğin açıklanmasını da başka bir kaynağa dayandırmak gerekir. Bu kaynak da küçük mukayeseli incelememizin ikinci sonucudur. İki olayda da harekete getirici kuvvet aynıdır. Hastaların ikisi de erkekliklerini kaybetme korkusuna kapılmış durumdadırlar. İşte bu hadım edilme endişesinden dolayı küçük Hans babasına karşı saldırgan tavırlarından vazgeçer. Bir at tarafından ısırılma korkusu kolayca atın cinsiyet organını ısırarak onu hadım edeceği korkusu olarak ifade edilebilir. Rus ise gene erkekliğini kaybetme korkusuyla babası tarafından arzulanan cinsi nesne olma isteğinden vazgeçer. Çünkü böyle bir durumda onu dişiden ayıran cinsiyet organını feda etme zorunluluğu olduğunu anlamıştır. İki Ödipüs kompleksinin gerek normal ve aktif olanı gerekse tersi hadım edilme kompleksine dayanmaktadır. Rus'un kurt tarafından yeneceği korkusunun erkekliğini kaybetme endişesiyle ilgisi yokmuş gibi görünse bile fikir oral gerileme yolu ile cinsi safhadan epeyce uzaklaştırılmıştır. Ama rüyasının analiziyle bütün şüpheler ortadan kalkar. Bundan sonrası bastırmanın zaferidir. Artık fobinin sözle anlatımında erkekliğini kaybetme korkusuyla ilgili en ufak bir ipucuna dahi rastlanmaz. Burada beklenmedik bir sonuca ulaşabiliriz. İki olayda da bastırmanın ardındaki harekete geçirici güç hadım edilme endişesidir. At tarafından ısırılma ya da kurt tarafından yenme endişesinin muhtevası aslında baba tarafından hadım edilme korkusunun değişikliğe uğramış halidir. Bastırılan muhtevanın mahiyeti budur. Rus'ta muhteva erkekliğin baş kaldırması karşısında ayakta kalamayan bir isteğin ifadesi, Hans'ta ise saldırganlığı tersine dönüştüren bir tepkinin ifadesidir. Ama fobinin endişe doğuran etkisi ne bastırma sürecinden ne de libido ile ilgili içgüdüsel sebeplerden doğmaktadır. Onu meydana getiren bastırma güçlerinin tümüdür. Hayvan fobisinin doğurduğu endişe erkekliği kaybetme korkusuna, yani gerçek bir korkuya, bir tehlikeye dönüşmektedir. Burada endişe bastırmaya yol açmakta, daha önce söz ettiğim bastırmanın endişe doğurduğu durumun tersi gerçekleşmektedir. Düşüncesi pek hoş olmasa da bastırma sırasında içgüdü temsilcisinin yer ve şekil değiştirmiş olduğunu ve içgüdüsel sebebin libidosunun endişeye dönüştüğünü inkar etmek saçma olur. Bu tezi ispatlamak için özellikle iyi değerlendirilmesi gereken fobilerin incelenmesi yeterli değildir. Neredeyse tezin tamamen aksi ispatlanmak üzeredir. Ego açısından hayvan fobisindeki korku hadım edilme endişesidir. Daha az incelenmiş bir tür olan agorafobi, genetik olarak hadım edilme endişesiyle arasında bir ilgi bulunan kötülüğe itilme korkusudur. Şu anda gördüğümüz kadarıyla fobilerin çoğunluğu egodaki libidonun emirleriyle ilgili korkuya varana kadar izlenebilir. Ego açısından egonun tutumu böyledir ve bastırmaya sebep teşkil etmekle kalmayıp bir teşvik unsuru haline gelmiştir. Bastırılmış libido endişenin dışarı sızmasına meydan vermez. Daha önceleri bastırmayı belli bir endişenin takip ettiğine ve bunun libido ifadesinin yerini aldığını söylemekle yetinseydim, şimdi hiçbir şeyi geri almak zorunda kalmazdım. Tasvir doğrudur. Bastırılacak sebebin kuvvetiyle ortaya çıkan yoğun endişe arasında bir irtibat olduğu muhakkaktır. Ama itiraf ederim ki sadece tarifin yeterli olmayacağını düşünerek biraz daha ileri gitmiş ve metapsikolojik bir süreçle, yani libidonun doğrudan endişeye dönüşmesiyle ilgili açıklamalar yapmıştım. Oysa bugün aynı fikirde ısrar edemem. Daha önceleri böyle bir değişimin nasıl meydana geldiğinden bile habersizdim. Bu şekil değiştirme meselesinin aslı nedir? Epeyce geriye dönecek olursak, gerçek nevrozlarla ilgili çalışmalarımızı ve henüz ego ile it arasındaki süreçleri birbirinden ayıramadığımız zamanları kolayca hatırlayabiliriz. O sıralar coitus interruptus, heyecan, zorla vazgeçirme gibi cinsi bazı tecrübeler zaman zaman endişe patlamalarına yol açmış, cinsi heyecan bazen engellenip bozularak haz boşalımının yolu değiştirilmiştir. Cinsi heyecan, libido ile ilgili içgüdüsel sebeplerin ifadesi olduğuna göre bu tür rahatsızlıklar yüzünden libido endişeye dönüşmek zorunda bırakılmıştır. Bu görüş bugün için de geçerlidir. Öte yandan itteki süreçlerin libidosu bastırmanın rahatsız edici etkisine daima hedef olacaktır. Böylelikle bastırmada endişenin, içgüdüsel sebeplerin libido ile ilgili kateksisinden meydana çıktığı iddia edilebilir. İyi ama bu görüş öbürüyle, yani fobi endişesinin ego endişesi olduğu, egoda doğduğu ve bastırmadan doğmayıp bilakis onu uyandırdığı fikriyle nasıl bağdaştırılabilir? Burada bir çelişki doğmaktadır. Endişenin iki kaynağını tek bir yerde birleştirmek kolay değildir.
durumu yarım kalmış bir birleşme, kesintili bir heyecan, kısıtlama olarak kabul edersek, egonun tehlike kokusu alır almaz endişeyle tepki gösterdiğini görürüz. Ama bu bizi fazla ileri götürmez. Öte yandan üzerimize aldığımız fobi analizi henüz tashihe açık değildir.